Hamas'ın geleneğinde var. İşte 80'lerin ortasından başlayan Hamas'ın o kurulma aşamasından sonra gelinen süreçte zaten liderlerin hepsi İsrail saldırısı ve suikastıyla öldü. İşte ilk aklımıza gelen işte Hamas'ın kurucusu işte lideri var Şeyh Ahmet Yasin. Şeyh Ahmet Yasin'in İsrail'in helikopter saldırısı sonrası tekerlekli sandalyede öldüğünü biliyoruz. Hemen onun arkasında işte onun danışmanı olup hemen arkasından Hamas'ın lideri olan Rantisi var. O dönemlerde 2000'lerin ortaları gibi bu dönemlerde hayatını kaybetmişti. O da İsrail'in helikopter saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti. Burada da işte vuruşarak, hani derler ya işte jargona göre vuruşarak ölmek. Burada da bir vuruşarak ölme hikayesini görüyoruz. Peki nasıl bir mesaj bu İsrail'e? Bu bizim bulunduğumuz anlamda, bizim bulunduğumuz ortamdan bunu anlamamız çok kolay değil. Çünkü işte yıllardır, işte 76 yıldır bir işgal var ve işgalle çatışan, savaşan insanlar var ve o insanların hayatı bu işgali görerek, işgalle birlikte büyüyerek işte oluyor. Yani bu işte Yahya Sinvar dediğimiz insan 21 yılın üstünde İsrail hapishanesinde kalan bir isim yani. Hani o doğasını anlamak açısından söylüyorum. Mesela orada ifadelerini veriyoruz ama şöyle bir ifadesi de var. Diyor ki yaşlı bir deve gibi işte inmesinden sonra, işte kalp krizinden sonra, yok işte kazadan sonra ölmek istemiyorum diyor. Yani bana verilen en büyük hediye bu olur diyor. Bu bir artık gelenek, yani işte bu Filistinlilerin eylemlerde kullandığı o işte kefiyi sararak buraya, hani boynuna, kendisinin o olduğunu belli etmeden o bölgede direkt İsrail ile çatışmaya girdiğini anlıyoruz burada. Şimdi buradaki olay aslında İsrail ordusu Yahya Sinvar'ı bilmeden öldürüyor. Yani öyle mi? Nokta atışı değil bu. Tabii, yani bu bilmeden öldürülüyor. Zaten mesele o. Şunu hatırlatacağım İdris sana. Yahya Sinvar'ın işte yeni başa geçmesinden sonra, Hamas'ın yeni lideri olmasından sonra hani üst üste konuşuyorduk. Hatta çok daha İsrail'in çok daha tehlikeli gördüğü bir isimdi Yahya Sinvar. İsrail'in en çok arananlar listesinde de yer alıyordu hatta. Şimdi İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari demişti ki bir saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Yahya Sinvar saldırının komutanı ve artık o ölü sayılır diye ifade etmişti. Şimdi bu, tabii, yani zaten hedefteydi ve odaktaydı. Şimdi şöyle bir şey var. Hani İsrail bir düşman. Oradaki olgu bu. Ve o olgu içerisine baktığımızda Amerika gibi batılı emperyalist güçlerin sonsuz desteğini alan bir düşman. Sahada bugüne kadarki tarihi savaş tarihinde yaşanmayacak şeyleri yaşatan bir düşman. Mayıs 2021 yılında da yine ofisi hedef alınmıştı. Tabii yapay zeka ile saldırı yapılıyor artık. Yani robotlarla vurularak öldürülen insanlar. Buraya da işte son bir senedir 7 Ekim'den beri yaşadığımızı anlamamız açısından işte tünellere su pompalandı, robotlar kullanıldı, köpekler kullanıldı. Anladın mı? Burada bir soykırım dalgası içerisinde yaşadığımızı bilerek bu ana gelmemiz lazım. İşte 2 milyon 300 bin nüfus, 350 bin nüfustan 1 milyon 700 bin nüfusa düşen bir bölgeden, 365 kilometre karelik bir bölgeden, orada işte Hiroşima'nın 85 katı bombayla saldırılan bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi buradaki hani dışarı bu İsrail saldırısı, bu operasyon her neyse, işte Sinvar'ın şehit edilişi ya da öldürülüşünü ortaya çıkaran neden ne? Şimdi bu bölge, şu saldırının olduğu bölge önemli. Bu bölge aslında İsrail ile Hamas arasındaki cephe bölgesi denilebileceğimiz bir yer. İşte Tel Al Sultan denilen Han Yunus'la Refah arasındaki bir bölgede üç kişinin arkalı önlü gittiği tespit ediliyor İsrail ordusu tarafından öncelikle. O bölgede 2 kişinin daha önde olduğu, arkada bir kişinin olduğu tespit ediliyor. Sonra orada çatışma çıkıyor. Çatışması esnasında elinden kolundan yaralandı. Bu fotoğrafta, bu görüntüde Yahya Sinvar'ın kolundan yaralandığını biliniyor. Sol kolundan, elinden yaralandığı ve koptuğu biliniyor. Mesela sağ eliyle bir cisim fırlatıyor. Hala o anda da bir direniş algısı var kendisinde. Ama şu anda işte telle
turnike denir. Yaralanan insanlar turnike der. Oraya baskı uyguladığı, hayatta kalmaya çalışarak çatıştığını görüyoruz. Yani bu olgu, bu çatışma, direniş olgusunun şu anda ölüm anında dahi kendisinin bir şekilde tepkisiyle İsrail'e tepkisini yaşadığını görüyoruz. Şimdi baktığımızda işte ne çıkıyor üstünden? Bir tane kurşun geçirmez dedik, el bombaları ve 10 bin dolar gibi paradan bahsediliyor. Şimdi İsrail ne demişti? Bu kişi tünellerden çıkmıyor, işte tırnak içinde fare gibi tünellerde saklanıyor ve hem Filistinlileri hem İsrail rehineleri kendisine canlı kalkan olarak kullanıyor demişti. Yani çok enteresan ama mesela Hamas'ın hedef alınan eski liderlerine de baktığımızda hemen hemen aynı hayat çizgisine de sahipler. İşte o da İsmail Haniye gibi mülteci kampında doğmuş. Senelerce, hatta 22 sene herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. İsrail esiri olarak Şimdi şöyle bir şey var. Yahya Sinvar'ın hayatı zaten mülteci kampında doğmakla geçtiği için şöyle bir şey var. Şunu bilmek lazım. 48'den sonra büyük işte felaket denilen Nakba'nın yaşanması sonrası Filistin halkının çoğunluğu ya Gazze'ye ya da Lübnan'a doğru göç etti. Bu bölgelerdeki yaşayan insanlar mülteci kamplarında büyüdü. Yani şöyle söyleyeyim, işte biz Orta Çağ görüntüsünün olduğu sokaklarda büyüdü bu insanlar. Yani İsrail hapishanelerinde 1988'den 2011 yılına kadar da İsrail hapishanelerindeydi. Tabii Gilad Şerit'in orada da şöyle bir detay var. Kardeşi de direnişte, işte Hamas direnişinin içerisinde olan bir kişi ve kardeşinin de Gilad Şerit'in kaçırılmasında rol aldığı söyleniyor. O işte esir takasında abisinin istediği, hapisten abisinin çıkarılmasını istediği biliniyor. Yani bir ailece bir direniş görüntüsü var. Bugün de Muhammed Sinvar'ın Hamas'ın kendisi de değil. Evet, Hamas'ın içerisinde olduğu söyleniyor. İçerisinde önemli görevlerde olduğu, şu anda hatta abisinin mi? Kardeşinin işte Muhammed Sinvar'ın orada görevli olduğu, orada Yahya Sinvar Aksa Tufanı operasyonunun da bir numaralı isimlerinden diye konuşuluyor. O halde o zaman kardeşi de tabii var, kardeşi de o bölgenin bilinen direnişçi liderlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu bilmek lazım. Bu Gilad Şerit'in 2006'da yılında kaçırılması ve sonra işte 2010'ların başıydı sanırım. 2010'ları da 100.000 Filistinli esirin takas anlaşmasının yapılması sırasında da adı ön plana çıkan bir isim Muhammed Sinvar, o kardeşi. Şimdi o bölgede onun da İsrail'le direkt çatıştığı bilgileri, işte ya da çatışmaları organize ettiği bilgileri geliyor. Şimdi baktığımızda bu olay, şu olay Filistinliler açısından, bakın ben söylemiyorum, Filistin'in işte Barghouti ailesi vardır. Çok siyaseten o bölgede bilinen bir aileden gelen bir isimdir. Hamaslı değildir, El Fethi'ye yakındır ama ifadesi şu: Mustafa Barghouti'nin diyor ki bu görüntü, yani şu görüntüden bahsediyor. Onu çoğu Filistinli, çoğu Arap ve İsrail işgaline ve Filistinlerin maruz kaldığı baskıya karşı olan çoğu insan için bir kahraman gibi gösterecek diyor. Şu görüntü üzerinden konuşuyoruz. Diyor ki bu yüzden bence Sinvar bir kez daha İsraillileri hayal kırıklığına uğrattı diyor. Kim diyor bunu? Mustafa Barghouti. Filistin'de işte daha çok laik gibi, hani Hamas değil de daha karşı tarafta El Fethi'ye yakınlığıyla bilinen bir grubun önemli siyasetçilerinden bir tanesi. Diyor ki sonra, korkarım ki olan biten İsrail tarafının söyledikleriyle pek uyuşmuyor. Bu bir zafer fotoğrafı ve zafer görüntüsü arıyorlardı, ancak onlara Sinvar farklı bir görüntü verdi. Netanyahu'nun iddia ettiği gibi bir tünelde saklanmadı. İsrail propagandasının söylediği gibi Filistinli sivillerin arkasına saklanıp onları insani kalkan olarak kullanmadı.